Merhaba, ben Mansa Musa. Aseray'ın o ıssız çöllerinde tüccar bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldim. Babam ticarette çok dürüst olmasıyla bilinen biriydi. Fakat bu dürüstlüğü onun hileli rekabette geri kalmasına, borç batağına düşmesine ve en sonunda da borcundan dolayı öldürülmesine sebep olmuştu. Yani babamdan öğrendiğim bir şey varsa o da ticarette tam bir yavşak olmam gerektiğiydi. Adi olalım, şerefsiz olalım. Savaşmaktan pek anlayan biri değildim. Fakat ticaretten anlıyordum ve Kalradya'yı paranın gücüyle domine edecektim. Neden Bay Anderson? Neden? Niye inat ediyorsun? Çünkü bu benim seçimim. Matrix bir sistemdir Neo. Böylece otoriteyi temsil eden kırmızı rengin üstüne ticaretten elde edeceğim altınları simgeleyen sarı kare bir sancakla serüvenime başladım. Gerçek güç paradaydı. O yüzden elimdeki tüm tecrübe puanlarını ticarete ve sosyalliğe bastım. Ama tabii gücüm sıfırdı. Tabii Musa'nın dünyayı ele geçirmesi için savaşmaya ihtiyacı yoktu. Onun amacı ticaret yeteneğini 300 yaparak her şeyin fiyatını açmaktı. Şehirlerin bile. Yapma ya. Çünkü Musa ne eğlenceden, ne ahbaplıktan, ne de gönül işlerinden anlardı. Onun bildiği tek şey altındı. İlk durağımız bir ticaret şehri olan Aseray'a bağlı Kuyaz şehriydi. Ticaret için elimde sadece 1000 altınlık bir sermaye vardı. Ve bu sermayeyi arttırmak için ticaretin ilk kuralını uygulayacaktım. Donun olmasın ama paran olsun. Biz Kalradyalılar bildiğiniz üzere sivil, askeri ve gizlilik olmak üzere 3 farklı kombin yapıyoruz. İşte kuralı uygulamak ve sermayemi arttırmak için üstümde gereksiz ne varsa satacağım. Ne varsa satacağız. Çünkü benim için önemli olan konfor değil, sermaye. Böylece Kuyaz pazarında üstümdeki her şeyi 2179 altına sattım. Ama artık çıplaktım. Ne bakıyorsun dayı? Ve elimdeki parayla ticarete girerek şehirden 22 tane zeytini 518 altın aldım. Fakat kapasitem elimdeki malları taşımaya yetmiyordu. Bu yüzden şehirden malları benim için taşıyacak askerler aldım. Böylece ilk ticaretimi yapmak için Sanala şehrine giderek 518 aldığım zeytinleri 721'e sattım. 203 altın kar, Allah bereket versin. Satıştan sonra ticaret becerim 30'dan 34'e çıkmıştı. Fakat hızımı arttırmalıydım. Kazandığım parayla önce kendime asker aldım. Sonrasında ise pazarda iyi kar edip ticaretimi hızlıca geliştirebileceğim mal var mı diye bakarken şehirde hurmayı 36'ya alıp Kuyaz'da tam 134'e satabileceğimi fark ettim. Bu neredeyse 100 altınlık kar demekti. Ve bu satış ticaret becerimde bayağı bir arttırabilirdi. Bu yüzden alabildiğim kadar hurma aldım. Ve doğrudan Kuyaz şehrine giderek heyecanlı bir şekilde pazara girdim. Fakat... Kim lan o yalan söyleyen? Yalan! Ticari söylentilerin daha doğru çıkması için ticaret becerimi 50 yapmam lazımdı. Ama söylenti yanlış olsa da fiyatlar kötü değildi. Ve ben de elimdeki hurmaların bir kısmını Kuyaz'da, bir kısmını da çevre yerleşimlerde satmaya başladım. Asker yakınlarında Haydutlar Birliği'me saldırmıştı ama Allah'tan asker sayım daha fazlaydı. Yoksa biliyorsunuz beni, ben savaştan anlamıyorum. Vallahi taktik falan da bilmem ben hiç. Hücum! Askerlerim sağ olsun haydutları yenmiştik ve ben hayatımda ilk defa birini öldürmüştüm. Parayı ticaretten kazanıyor olsam da savaş esirlerini ve ganimetlerini sermayemi arttırmak için aldım. Para önemli abi, sonra bu köylü gibi kalırız ortada. Böylece Asgar şehrinde önce esirleri sattım ve devamında pazara bir girdim ki 35'e aldığım hurmalar burada 111 altın değerindeydi. Tabi ben sattıkça düşüyordu ama yine de güzel kar ettim. Ve ticaret becerim 5 puan artarak 39 oldum. Devamında da şehirden bazı mallar alarak ticaret yapmaya devam ettim. Fakat yolda yine saldırıya uğradım. Hakkımı helal etmiyorum. Dedim zaten savaştan anlamıyoruz. O yüzden askerlerim kendi halletsin ama tutsak düştük. Neyse ki tutsaklığım çok uzun sürmedi ve bir gün sonra kaçmayı başardım. Tabi kısa bir sürede kaçsam da tutsaklık bana ekonomik olarak zarar vermişti. Ve bu zararı kapatmak için biraz ahlaksızlık yapacaktım. Kasira şehrinde bir marangozla görüştüm ve piyasaları suistimal etmek için şehre gelen bir kervanın saldırıya uğradığı söylentisini yayacak ve karşılığında 2000 altın ile Kasira'daki malların fiyatını yükseltecektim. Böyle zengin olunuyor abi, ne yapacaksın? Hesapçı özelliğimi kaybetmişim de tam tersi olması gerekmiyor mu lan? Neyse, piyasa söylentilerinden sonra ticaret becerim 46'ya kadar çıkmıştı. Ve Kasira'daki fiyatlar arttığı için hemen Ayakis şehrine giderek ucuza keten kumaş, peynir, tereyağı gibi mallar aldım. Ve yanıma da 20 tane asker alarak Kasira'ya döndüm. Söylentilerden sonra Kasira'daki et ve peynir fiyatları deli uçmuştu. Ve bunları sattıktan sonra ticaret becerim 50'yi geçti. Yani artık daha fazla mal taşıyabilir ve ticaret söylentilerine güvenebilirdim. Böylece Aseray çöllerinde ticarete devam ettim ama bu sefer karşıma haydutlardan çok daha tehlikeli olan asker kaçakları çıktı. Vallahi herifler sayıcı az olsa da bayağı zırhlılar. Ama kazanırsam da iyi bir ganimet alabilirim. Tabi bu adamları yenebilmek için arazi kullanmam lazım. O yüzden askerlerimi bu tepenin üstüne çıkaracağım. Savaşmayı bilmiyoruz ama salak da değiliz yani.
İşte bu bayağı ekstra oldu. Benim kılıç vurmuyor, o yüzden adamın silahlarını alıp atıma bineceğim. Kayıplarımız çok olsa da kaçakları yenmeyi başardım ve iyi para edecek ganimetler aldım. Böylece Hubyar şehrine giderek elimdeki malları ve ganimetleri güzel bir paraya sattım. Ve pazarda malları satarken şehrin önde gelen tüccarlarından uykucu Dima ile karşılaştım. Ve onunla iş yapma fırsatını kaçırmak istemediğimden yardıma ihtiyacı var mı diye sordum. Dediğine göre kadının arkadaşları ellerindeki bir malı alıcı arıyorlarmış. Ama ellerindeki bu malı çalmışlar herhalde ve şu anda şehrin dışında bir kampta duruyormuş. Mal ise 2300 altın değerindeki kadifeymiş ve benden de bunu almamı istiyormuş. Fiyatı da uygun diyor. İş biraz illegal olsa da iyi para olduğundan kabul ettim tabi. Ancak şehirden çıkarken İpek tüccarı Jaimar adlı bir adam önümü kesti. Adam kadifenin aslında kendisine ait olduğunu, Dima'nın ondan çaldığını ve malı ona getirirsem bana ödül vereceğini söyledi. Zaten bir işkillenmiştim. Böyle bir teklif gelince de kabul ettim. Sonuçta biz tüccarlar birbirimize sahip çıkmalıyız değil mi yani? Böylece şehirden çıkarak malların olduğu sığınağa gittim. Ve artık konuşmanın anlamsız olduğunu düşündüğümden direktman saldırıya geçtim. Şöyle biraz da okçuluk kasalım. Baskından sonra karşıma haydutların elebaşı geldi ve bana duello teklif etti. Ama bu herif beni çiğ çiğ yer. O yüzden kabul etmeyeceğim. Evet, tüccar da olsak haydutların hakkından geldik. Ve baskından sonra İpek tüccarı hemen karşıma çıkıp benden kadifesini istedi. Benim olabilir mi diyor bir de. Vallahi anlaşmıştık aslında ama ben bu kadife için canımı ortaya koydum. Artık benim bu. Ticarette şerefsiz olmayı babadan öğrendik abi biz. Böylece görevden sonra elimdeki malları satmaya gittim. Ve satıştan 6000 altın kazanarak ticaret becerimi 7 puan arttırdım. Şu anki hedefim becerimi 100'e çıkarıp kervanlarımı bufflamak ve ilk kervanımı kurarak pasif bir gelir oluşturmak. Bunu yapmak için çöllerde ticaret yapmaya devam ediyordum. Fakat bu sırada inanılmaz bir şey oldu. Ve Suturgia Prensi Raganvad'ın klanı Gundavoring'den bana evlilik teklifi geldi. Ne oluyor lan? Ne? Evet, başta ben de inanamadım yani. Benim klan seviyem daha sıfır. Üstüme giyecek donum bile yok. Ama prensin akrabası benimle evlenmek istiyor. Vallahi kader ilginç şey. Tabi enayi değilim. Teklifi hemen kabul ederek evlendim. Ulan Musa, bari düğününde üstüne bir şeyler giyseydin. Evlilikten sonra Raganvad ile ilişkim 100 oldu ve burada inanılmaz bir şey daha başıma geldi. Cazibe yeteneğim bir anda 240'a çıktı. Vallahi ilk defa başıma geliyor, ben de şaşkınım. Evlilikten sonra bir süre daha alsat yaparak büyük bir ticarete girdim ve 1241 altına balık, 452 altına tereyağı, 1963 altına bira ve ucuza kereste, keten gibi mallar alarak neredeyse 10.000 altınlık bir ödeme yaptım. Bu yatırım biraz riskliydi ama büyük kazançlar için büyük riskler gerekiyor. İlk önce Vostrum şehrine gittim ve burada elimdeki bazı malları 9000 altına sattım ve ticaret becerim 11 puan arttı. Devamında ise kalan malları yavaş yavaş farklı yerlerde satarak yatırım yaptım, o 10.000 altını 15.000 altına yükselttim. Böylece kervan kurmaya hazırdım ve bu yüzden bir tüccarla görüştüm. Fakat param yetmedi. Param ucu ucuna etmemişti ve ben de bu yüzden hızlı bir para kaynağı arıyordum. Aslında hanımın zırhlarını satsam bayağı bir para geliyordu da evliliği işimin en başından çöpe atmayalım. Ve şehirde hızlıca nerede para bulabilirim diye etrafı gezmeye başladım. Tabii yine cıbılım. Ve gezerken şehrin göbeğinde bir arenaya denk geldim. Arenada millet kılıç tokuşturuyordu. Ve herifle konuştuğumda adam arenada turnuvaya katılarak para kazanabileceğimi söyledi. Haydutlarla savaşa savaşa geliştik artık, katılalım turnuvaya. Turnuvada 6 tane lord varmış, o yüzden ödül güzel olabilir. Ödül olarak Rüzgar'ın gazabı var. Herhalde iyi para ediyordur. Tabii ödül iyi olsa da ben yine kendime bahis oynayacağım. İlk turu geçtik, ikinci turda da bahis yapacağım. Yavaş yavaş finale gidiyoruz. Üçüncü turda da bahis oynasam mı? Yok hocam, bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Yok ya, şimdi elimdeki para da gitmesin. Evet, bir lorda karşı finale yükselmeyi başardım. Artık ne varsa basacağım kendime.
Şaka maka turnuvayı kazandım ve ödül olarak 1300 altın ile bir kılıç aldım. Artık bayağı savaşçı olduk ha. Turnuvadan sonra kılıcı ve malları da satmamla 26.000 altına ulaşmıştım ve artık kervan alabilirdim. Fakat kervanın başına koyacak adam lazımdı ve şansıma şehrin anında bir adam buldum. Adamın becerileri tam bir kervan başında olması gereken türdeydi ve ben de o yüzden adamı işe alarak Zeonika'da ilk ticaret konvoyumu kurdum. Artık günlük 1000-2000 arası bir pasif gelirim var. Oğlun artık başardı anne. Ama dünyayı kontrol etmek için bu bana yetmez. O yüzden ticarete devam edeceğim. Şu anki amacım ticaret becerimi 125 yaparak kervan ile atölye başına nam kazanma özelliğini almak. Ve bu özellikle açabildiğim kadar kervan ile hem para hem de nam kasmak. Yani nam arttıkça klan seviyem artacak. Klan seviyem arttıkça daha fazla kervan açacağım. Daha fazla kervan açınca da hem daha çok para hem de daha çok nam kazanacağım. Döngü bu şekilde. Bunu yapmak için tekrardan amele ticarete döndüm. Ve elimdeki 15.000 altının hepsini basarak çok büyük bir riske girdim. Fakat işte burada risk elimde patladı. Çünkü elimde hiç nakit para kalmamıştı. Ve ondan daha da kötüsü kervanım saldırıya uğradı. Yani bu pasif gelirimin gitmesi demek. Ve elimdeki malları karlı satamazsam büyük sıkıntıya gireceğim. O yüzden başladım tek tek gezmeye. Ve imparatorluktan Aseray çöllerine, oradan da kuzeyin karlı coğrafyasına kadar her yerde ticaret yaptım. Ve hatta bu esnada da ilk çocuğum dünyaya geldi. Üstüme bir şeyler almam lazım harbi. Neyse bu güzel haberin de şansıyla tekrardan 30.000 altınlara kadar çıkmayı başardım. Ve hatta ticaret becerim 156'ya kadar geldi. Fakat kasam dolunca askerlerim aynı Yeniçeri Ulufesi gibi hemen benden bağış istediler. Vay be, demek her şey para içinmiş. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Peki hiçbir şey söylemiyorum. Böylece 36.000 altına tekrardan kervan kurmaya gittim. Ama bu sefer dersime çalışmıştım. Ve normal kervan yerine daha fazla para vererek daha güvenlikli bir konvoy kurdum. Artık her gün artı bir nam alacaktım. Ama Musa bunu daha hızlı kasmak istediğinden kervan kurduğu şehirde tekrardan turnuvaya katıldı. Benim hatun da katılmış turnuvaya da zırhları yok, niye acaba? Turnuvayı kazanmıştım ve bahislerden 1500, topuzdan da 1700 altın kazandım. Böylece 21.000 altına ulaştım ve tekrar kervan kurmak için pasif gelirimde bunun 30 olmasını bekledim. Bu sırada da yeni kervanım için yoldaş bakarken hem ticareti hem izciliği yüksek olan birini aldım ve param 30.000 olunca ikinci konvoyumu kurdum. Artık pasif kazancım 4.000 küsürlerdeydi ve günlük 2 denam alıyordum ve hatta ikinci konvoydan kısa bir süre sonra klanım en sonunda 1. seviye oldu. Tabi ben kervanları kurunca bana nakit para kalmadı ve ilerleyişimi hızlandırmak için ticaretin 1. kuralına döndüm. Merak etme karıcığım, ben sana daha iyilerini alacağım. Şimdilik böyle durun. Eşimin zırhlarını 80.000 altına satmıştım. Ve bu para sayesinde artık çok büyük alışverişler yapabilirdim. Böylece 6.683 altına üzüm, 2.973 altına tuz, 2.835 altına araç gereç, yaklaşık 1000 altına deri, bir o kadar şarap, demir cevheri derken koyun bile alarak 17.000 altınlık bir mal aldım. Ve bu esnada ikinci çocuğum dünyaya geldi. Ne çabuk yaptık lan yenisini. Bu malları aldıktan sonra cebimde 64.000 altın vardı. Ve ticaret sonrası 110.000 altınlara kadar çıkmayı başardım. Bu parayla beraber artık yeni bir adım atacaktım. Ve bu adım için ticaretin 2. kuralını uygulayacaktım. Gerekirse zarar et ama rakiplerini ele. Bildiğin üzere kervanların dışında atölyelerde bana nam veriyor. Ve ben de elimdeki parayla atölye açacaktım. Ancak amacım bu atölyeleri rakipsiz bırakarak alanında tekel yapmaktı. İşte şimdi size bunun nasıl yapılacağını göstereceğim. İlk önce Kuzeyt'in Akkalat şehrine gittim. Ve burada bir gümüşçü olduğunu öğrendim. Bu gümüşçüyü satın aldım fakat çevre şehirlerdeki gümüşçüler benim işimi doğal olarak kapıyordu. Ve bu yüzden en yakındaki şehir Çaykant'a gittim. Gördüğünüz gibi Çaykant'ta da bir gümüşçü var. Bunu da satın alıyoruz. Fakat satın aldıktan sonra işletmeyi çevirerek istediğimiz başka bir şey seçiyoruz. Şu an atölyeyi çevirdim ama bu atölye bana zarar ettiriyor. Ve bu zarardan kurtulmak için aldığımız atölyelerden birini tekrar satıyoruz. Ve şehre gittiğimizde gümüşçü olan herifin lakabı değişmese de sahip olduğu atölye artık biracı. Gümüşçü değil. Artık maksimum kazanç sağlayıp bana artı 2 nam veren atölyelerim oldu. Fakat kısa bir süre sonra gümüşçümde çalışan ustanın para çaldığını öğrendim. Ulan işte tekel olmak böyle bir şey. Herifi ibreti alem için sürgün ettim ama gelirler düştü tabi biraz. Neyse tüm bu olanlardan sonra ticaret becerim 183'tü. Ve 1088 yılından 1089 yılına kadar sürekli oradan oraya giderek ticaret yaptım. Ve bir yılın sonunda ticaret becerim 250'ye, klan seviyem 2'ye ve param da 400.000'e çıkmıştı. Tabi bu kadar çok param olunca paramı saklayacak bir yer lazımdı. Ve ben de Diyatma şehrine giderek burada bir banka hesabı oluşturdum. Bu hesaba ise 200.000 altınımı yatırarak günlük %0.01 faizden
200 altına yakın bir para kazanacaktım. Çok değil ama yine de para paradır. Tabi bu kadar param olunca yine kervan kurabilirdim. Ve burada 3. kervanımı oluşturdum. Ve bir slotum daha olduğu için yine çok vasıflı bir yoldaş alarak 4. kervanı da kurdum. Tabi kervanlarım olsa da ben de bir yandan ticarete devam ettim. Ve böyle para kasarak hem klan seviyemi 3'e çıkardım hem de bankadaki parayı çektikten sonra tam 1 milyon altına ulaştım. 1 milyon altına ulaşmanın şerefine bunu kutlamalıydım. Ve kutlama için Zeonika şehrinde turnuvaya katıldım. Turnuvayı kazanmam önemliydi çünkü turnuvada İmparator Garyos bile vardı. Ama zaten savaş konusunda da artık iyiydim. Bana fark etmez yani. Tabi kendime de istediğim kadar bahis basabilirdim artık. Sonuçta ben bir milyonerim. Ve ikinci tura geldiğimde İmparator Garyos ile eşim Luda bile oradaydı. Garyos'u eşim indirdi, eşimi de ben indirdim. Çok garip oldu. Bu turu da geçtik. Artık buradan sonra ver elini şampiyonluk. Çok rahat bir galibiyet o... Lan nasıl olur? Bu turnuva benim hakkımdı. 3. turda basit bir arbeletçi beni nasıl eder? Olamaz! Olamaz! Bu çok utanç verici. Bu lanet şehir beni rezil etti. Bunun intikamını çok ağır bir şekilde alacağım. Ve ekonominin gücünü kullanarak bir şehri yok edeceğim. Bunu yapmak için Zeonika'daki tüm askerleri aldım. Sonrasında ise şehrin pazarına girerek şehrin erzak stoğundan ne var ne yoksa satın aldım. Batı İmparatorluğu Batanya ile savaştaydı. Bu yüzden Marunot'a gittim ve elimdeki erzağın bir kısmını orada, kalanlarını da diğer Batanya şehirlerine sattım. Böylece Batanya'nın savaşı finanse etmesi kolaylaşacaktı. Fakat şimdi yapacağım şey bunun yanında çok daha kötüydü. Fark ettiyseniz Zeonika gıdasının büyük bir kısmını etraftaki üzüm ve buğday eken köylerden sağlıyor. Yani bu köylerde üretim durursa şehirde aç kalır. İşte serüvenin boyunca yaptığım her şeyden farklı olarak burada agresif bir hamle yaparak çevredeki köyleri yağmalamaya başladım. Böylece köylüleri yenerek köyü yağmalamaya başladım. Zeokoris köyü bitince hemen Onika köyüne gittim. Ve hem burayı hem de Tarkutis köyünü askerlerimi göndererek yağmaladım. Hatta hazır boşken Neokoris köyüne de saldırdım. Belki oradan da etkiliyordur şehre. Böylece Zeonika'yı besleyen bütün köyler yıkılmıştı. Ama tabi imparatorlukla baş edemeyeceğim için yağmalardan hemen sonra İmparator Garyos ile görüştüm. Garyos başta bana böyle atarlı giderli konuştu. Ama para ile herkesi ikna edebilirdim. O yüzden elimdeki bütün eşyalar ile 3800 altın vererek Batı İmparatorluğu ile barış imzaladım. Ve savaştan sonra Zeonika'ya gittiğimde şehrin erzak stokları dibi görmüş ve bir süre sonra da tamamen tükenmişti. İşte ekonominin gücünü kullanarak bir şehri böyle aç bırakabilirsiniz. Tüm bu olaylarla beraber artık ticaret becerim neredeyse 300'dü ve bir süre daha ticaret yaptıktan sonra en nihayetinde her şeyin fiyatını açmıştım. Bu sayede artık şehir satın alabilirdim ve benim hayalimdeki yer memleketim Aseray'da olan deniz manzaralı, ticarete uygun Sanala şehriydi. Böylece görüşme yapmak üzere Sultan Unkid'in huzuruna çıktım ve Sanala şehri karşılığında bir sürü eşya ile 1 milyon dinar para ödeyerek Sanala şehrini satın aldım. Şehri aldıktan sonra eşimi hemen vali olarak atadım ve ben de artık bir lord olduğum için kendime kadifeden yapılmış güzel giysiler aldım. Artık çıplak değildim. Devamında ise kendi şehrimdeki tüm atölyeleri satın aldım ve böylece karımla beraber dünyayı ele geçirme planımızın ilk adımını uygulamış olduk. Arkadaşlar hepinizi Kik hesabıma ve YouTube'da bu kanaldan daha farklı videolar attığım Cloud 2 kanalına yani ikinci kanalıma bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.